Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 22. söze devam edeceğiz. Beraber okuyalım da. Kur'an-ı Kerim'in 4'te 3'ü yaklaşık olarak tevhiddir. Yani Allah'ı tanıtır, Allah'ı anlatır. Okuduğumuz Risale'de Allah'ı anlatan, Allah'ı çeşitli isim ve sıfatlarıyla ve delilleriyle tanıtan bir Risale. 8. bürhanda kalmıştık. Bu dünyada, bu dünya misafirhanesinde, bu alemde dolaşarak bunun bir sahibi olması lazım diyen arkadaş, inanmam diyen arkadaşa deliller gösteriyor. Bakalım 8. bürhanda neler var? Gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. İfade ilginç. Nefsim gibi, insanın nefsi de öyle. Herkes kendini çok akıllı zanneder. Ama Allah'tan kopuk bir hayat, akıllı bir hayat değil. Allah'a inanmayan bir insanın aklını kullandığı iddia edilemez. Çünkü akıl zaten görevi icabıyla bağ kurmak demektir. Yani gördükleriyle görünmeyen bir yaratıcı arasında bağ kuramıyorsa akıl en temel fonksiyonunu yerine getiremiyor demektir. Evet, kendini ne kadar akıllı zannederse etsin. İnançsız insanlar Kur'an'da la yaqilun, yani akıl etmezler, aklını kullanmazlar. Akıllı olsaydık cehenneme gelmezdik. Mülk suresinde bütün bu ayetler, yani akılla imanın birbirinin gereği olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Onun için böyle giriyor. Gel ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. Şu sarayı muhteşem bu dünya sarayının sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor. Sen onu tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor. Ona işaret ediyor. Ona şehadet ediyor. Onun için alemi şehadet denmiş yani. Alemi şehadet, yani şahitler alemi. Her şey onun varlığına bir şahit olarak bulunuyor. Zaten ayet, işaret, şahit, delil, belge anlamlarına geliyor ki yani kainat kitabını oluşturan her varlık bir ayet oluyor. Evet, sen onu tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzip ediyorsun? Bütün bu atomlardan yıldızlara kadar her şeyin şehadetini nasıl tekzip ediyorsun, yalanlıyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de ve kendini de inkar et, ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinle. Nitekim bunu yapanlar da var. Başka yerlerde onlara işaret var. Yani inanmayan insanların içerisinde en çok akla yaklaşanlar olarak bu alemi inkar edenler, sofistailer deniyor. Eski felsefede sofistler, sofistike düşünce deriz ya. Yani bir doğru bilgiye ve hiçbir şeyin gerçekliğine inanmayan, her şeyden şüphe eden, var mıyım yok muyum değil mi diye şüphe eden felsefi ekol. Yani madem Allah'ın varlığını kabul etmiyoruz demişler, o zaman bu alemi de, hatta kendi varlığımızı da kabul edemeyiz, yani gerçek olarak göremeyiz yani, diye her şeyden ve kendilerinden şüphe etmişlerdir. Bunları Üstad akla en çok yaklaşanlar diyor. Yani inançsızların hadsiz akılsızlıkları içerisinde akla en çok yaklaşanlar. Yani şimdi şunun gibi diyelim, şu önümdeki kitap.
İki kişi var düşünün, siz hakem olun. Birisi diyor ki ya bu kitap var ama bunu yazan yok diyor. Yani bu kitabın bütün sayfaları, bütün cümleleri, bütün kelimeleri, bütün harfleri noktalarına kadar bir yazana işaret ettiği halde tamam kitap var ama yazan yok diyor. Öteki de diyor ki yani yazan yoksa diyor, yazandan şüphe ediyorsan kitaptan da şüphe et diyor yani. Değil mi? Yani ikincisi kendi içinde biraz daha tutarlı değil mi? İşte öyle. Allah'a inanmıyorsan, Allah'ın varlığından şüphe ediyorsan o zaman kendinden de, bütün bu alemden de, dünyadan da şüphe. Etkin tikim etmişler yani bu sofistailer böyle. Evet, ya sen de öyle yap yahut da aklını başına al, beni dinle. İşte bak şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden, memleketin her tarafında, her tarafını kaplayan yeknesak unsurlar, madenler var. Unsurlar, madenler ise pek çok muntazam vazifeleri bulunan ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere giren, medet veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zihayatı emziren ve masnuat-ı ilahiyenin nescine, nakşına, menşe ve müvellit ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurlarına işarettir. Yani 4 unsur diye ta ilkokulda öğrendiğimiz 4 ana unsur. Toprak, hava, su ve ziya, yani ışık unsurları. Şimdi bunlara bak diyor. Adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. O maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kimin ise mahsulat da onundur. Yani mahsulatın tarlası gibi bu 4 unsur. Demek ki tarla kiminse mahsulat da onundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Hem bak bu dokunan şeyler, neyle dokunan, yani insanlar, türlü türlü canlılar, işte tavus kuşunun, değil mi, o rengarenk kanatlarından, renklerinden tut da diğer denizin dibindeki canlılara kadar bitkiler tayfasından, hayvanlar tayfasından her şey böyle. Yapraklar ayrı dokunuyor, çiçekler ayrı dokunuyor, meyveler ayrı icat ediliyor. Bütün bunlar bu dokunan şeyler, bu nesc olunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ip haline getiren elbette bilbedahe birdir. Çünkü o iş iştirak kabul etmez. Öyleyse bütün nesc olunan sanatlı şeyler ona mahsustur. Hem de bak bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebnayı cinsleriyle öyle intişar etmiş, beraber olarak birbiri içinde bir tarzda, bir anda yapılıyor. Nesc ediliyor. Memleketin her tarafında, mesela diyelim burada şimdi Ankara'da, değil mi, ne var? Portakal var. Kış C vitamini içerikli turunçgiller var. Değil mi? Mandalina, portakal, işte elma, armut, neyse diyelim. Burada dünyanın her tarafında var. Her tarafında. Bileşim aynı. Değil mi? Hepsinde o C vitamin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Buradan nasıl bir çıkarım yapacağız? Dedik ki akıl bağ kurar, yani çıkarım yapar. Demek ki hepsini aynı kimse yapıyor. Yani buradakileri kim yapıyorsa oradakileri de o yapıyor. Çünkü mühür aynı, özellik aynı. Evet. Bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebnai cinsleriyle öyle intişar etmiş. Beraber olarak birbiri içinde bir tarzda bir anda yapılıyor, nescediliyor. Demek bir tek zatın işidir.
bir tek emir ile hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvaffakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilannamesi hükmünde onu gösteriyor. Diyelim burada doğan bir çocuk, değil mi? Burada Ankara'nın işte doğum hastanelerinde doğan bir çocuk. 2 gözü var, 2 eli var, 2 ayağı var, değil mi? Kalbi var. Yani bütün organları neredeyse dünyanın her tarafında doğan çocuklar, bir günde 200 bin çocuk doğuyorsa hepsi aynı özelliklere sahip olarak doğuyor. Yani hepsinin gözleri aynı yerde, kulakları aynı yerde, değil mi? Hepsi aynı özelliklere sahip olarak doğuyor. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bir antlaşma mı var yani? Değil mi? Kimin kontrolünde olarak doğuyor bu doğan çocuklar? Demek ki hepsini aynı yaratıcı yaratıyor. Yani bu makul olan bu değil mi? Hepsini aynı yaratıcı yaratıyor. Öyle. İşte virüs, yani buradaki virüs neyse dünyanın her tarafında virüs demek ki aynı virüs, aynı yaratıcının memuru. Değil mi? Aynı yaratıcının emriyle hareket ediyor. Evet, yani birlik mührü. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma, o muciz numa zatın birer sikkesi, birer hatemi, birer nişanı, birer turrası hükmünde lisan-ı hal ile her birisi der: ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Ve her bir nakış der: beni kim dokudu ise bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der: beni kim yapıyor, pişiriyorsa bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der, her bir canlıyı bir makine olarak düşünebileceğimiz daha önce geçmişti. Beni kim yapmış ise memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor. Ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki de odur. Öyleyse bütün bu memlekete, bu saraya malik kimse o bize malik olabilir. Mesela nasıl miriye mahsus tek bir palaska veyahut bir tek düğmeye malik olmak için onları yapan bütün fabrikalara malik olmak lazımdır ki onlara hakiki malik olsun. Yoksa o boş boğaz başı bozuktan miri malıdır diye elinden alınıp tecziye edilir. Değil mi? Elhasıl nasıl bu memleketin anasırı, 4 unsuru, memlekete muhit birer maddedir. Bütün memleketin her tarafında memleketi ihata eden birer maddedir. Onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden masnular her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte ey arkadaş, madem şu memlekette, yani şu sarayı muhteşemde bir birlik alameti vardır. Bir vahdet sikkesi var. Yani buna birlik alameti, vahdet sikkesi deniyor. Sikke, yani bu paraların üzerine basılan, mesela doların üzerinde bir sikke var diyelim. Türk lirasının üzerinde bir sikke var. Değil mi? Dünyanın her tarafındaki Türk lirası demek aynı yerde basılıyor. Yani bu onu gösteriyor.
aynı sikkeye sahip ya. Bütün dolarlar aynı yerde basılıyor gibi. Efendim. Diyelim bütün koyunlarda mesela bir süt sikkesi var, değil mi? Süt, hepsi diyelim süt veriyor. Hepsinin sütü aynı. Dünyanın her tarafında, değil mi? Avustralya mesela. Avustralya'daki koyunlar, Yeni Zelanda'daki koyunlar, dünyanın öbür ucunda Brezilya'daki koyunlar, değil mi? Bu aradaki her yer, bütün meralarda, otlaklarda otlayan koyunlar hepsi aynı sütü veriyor ya. Hepsinin gözleri aynı, bakışları aynı, değil mi? Böyle koyun işte yani. Demek ki hepsini aynı yaratıcı yaratıyor. Yani bütün dolarlar aynı yerde basıldığı gibi böyle aynı özelliğe sahip her varlık türünün dünyaya yayılmış bütün fertleri aynı yaratıcının eserleridir. İşte bu birlik mührüdür yani. Birlik mührü. Her birliği olan birden gelir. Evet. İşte ey arkadaş, madem şu memlekette, yani şu sarayı muhteşemde bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler bir iken ihatası var. İhatası yani her tarafa yayılmış. Bir kısım müteaddit ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i nev'iye gösteriyor. Vahdet ise bir vahidi gösterir. Vahdet, birlik ise bir olanı gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, sani'i de bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki bir perde-i gayiptan kalınca bir ip çıkıyor. Perde-i gayiptan çıkan kalınca ip neymiş? Meyveder ağaca. Binler ipler ise o ağacın dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, ihsan, hediyeler ise çiçeklerin aksamına ve meyvelerin envaına işarettir. Evet. Yani böyle bazen hızlandırıyorlar ya çiçeğin böyle tohumun açılmasını, efendim, veya ağacın büyümesini filan birden böyle hayalinizde canlandırın. Yani toprak perdesinden perdeyi delip çıkıyor yani ağaç. Ondan sonra fidan oluyor. Sonra dallar, o fidandan, o gövdeden dallar çıkıyor. Dallardan daha küçük dallar çıkıyor. Küçük dallardan daha küçük dallar çıkıyor. Sonra o incecik dallardan yapraklar her tarafta aynı ölçüyle. Çiçekler açılıyor, yapraklar açılıyor. Sonra da en uçlarına meyveler takılıyor. Meyve nişanları takılıyor. Yani alıştığımız için bize normal, sıradan, adiyattan gelse de aslında çok harika bir olay. Evet. Bir perde-i gayipten kalınca bir ip çıkıyor. Ağaca işaretmiş bu. Bak, sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden böyle acip ihsanatı, hedayayı, hediyeleri şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan bil mecburiye diyeceksin ki bu ipler uçlarındaki elmasları, sair hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir desti gaybi, yani gaybi bir el, o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o muciznuma zatı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan 100 derece aşağı düşeceksin. Ya. Yani bu
esbab bir perdedir. Evet, sebepleri var ama sebepler de bir perdedir. Bu sebepler deyince tabii özellikle 4 ana unsur, büyük sebepler: hava, su, toprak, güneş. İşte toprak bir sebep, yani esbab perdesi. Şimdi düşünün, yani oturduğunuz yerde değil mi? Salon, neyse, mutfak, oturma odası, perde var diyelim. Bir bakıyorsunuz ki perde deliniyor böyle. Bir sopa çıkıyor perdeden. Değil mi? Sopanın ucuna iplerle meyveler takılmış. Meyveler bağlanmış. Ya şimdi yani çocuk bile bunu anlar. Ya, o sopaya o meyveleri birisi takmış. Birisi bağlamış yani. Çünkü ne o sopa perdeyi kendi kendine delip geçebilir, ne de o meyveler, değil mi, o iplere kendiliğinden bağlanabilir. Birisi bunu yapmış ya. Üstelik o perdeyi delip geçen sopanın ucuna takılan meyveler diyelim, tam da canınızın çektiği şeyler. Yani ne zaman canınız ne çekiyorsa veya neye ihtiyacınız varsa, hangi mevsim, onlar geliyor. Yani o zaman, değil mi, sizi sopa bilmez, perde bilmez. Sizi bilen birisi bunu yapabilir. Sizin ihtiyaçlarınızı gören birisi, size acıyan birisi. İşte toprak perdesi böyle. Meyve ağaçları, değil mi, topraktan, o perdeden çıkıyorlar. Sebzeler, meyveler, meyve ağaçları, uçlarına meyveler takılmış. Değil mi? Hangi ağacın meyvesine ne zaman ihtiyacımız varsa o mevsim o veriliyor. Demek bizi bilen birisi o ağaçların elleri olan dallarıyla veya o toprak perdesinden çıkardığı o sebzeleri bize uzatarak bize ikramda bulunuyor. Ya bu şimdi makul bir şey değil mi yani? Din makuldür yani. İslam'ın insan fıtratına uygun, aklına uygun, ama bunu böyle kabul etmeyip başka türlü her açıklama akıldan uzaktır. Başta dedi ya, kendini akıllı zanneden akılsız adam, nefsim gibi. Yani başka ne dersen de, nasıl açıklarsan açıkla. Yani böyle bir sonuca ulaşmadıktan sonra bu açıklamalar makul olmayacaktır. Yani öbür dünyada insanlar çok utanacak gerçekten. Ya nasıl anlayamadık bu kadar basit bir şey yani. Her şey zaten onu gösteriyor. Her şey onu gösterirken, onu tanıtırken, yani şu işaret parmağı gibi ona işaret ederken ben nasıl göremedim yani? Nasıl inat ettim? Değil mi? Kör nefsim, akılsız nefsim beni nasıl aldattı diye çok hayıflanacak. Evet. Halbuki gözümüzün önünde bir desti gaybi o ipleri dahi yapıp o hediyeleri onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o muciz numa zatı gösteriyor. O muciz numa zatı gösteriyor. Mucizeler sahibi. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan 100 derece aşağı düşeceksin. Evet. Efendim 9. bürhana geldik. 9. bürhan, gel ey muhakemesiz arkadaş. Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Tanımıyorsun, tanımak da istemiyorsun. Aslında istesen demek tanıyabilirsin. Niye tanımak istemiyorsun? Niye tanımıyorsun? Çünkü istibad ediyorsun. Yani akıldan uzak görüyorsun. Akıldan uzak görüyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibad, asıl müşkilat ve hakiki suubetler, zorluklar ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Yani evet, inancın
yani inanç yolunun bazı zorlukları var. Ama küfür yolunda çok çok daha büyük zorluklar var. Yani asıl muhaliyet, akıldan uzaklık Allah'ı tanımamaktadır. İstersen karşılaştır. Risalelerde çok bu iman küfür muvazeneleri, karşılaştırmaları yapılır bu yüzden. Evet. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay olur. Rahat olur. Ve ortadaki ucuzluk ve mebzuliyete, bolluğa medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır. O vakit ne ucuzluk ve ne de mebzuliyet kalır. Ne ucuzluk ne de mebzuliyet, yani bolluk kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. İpe takılan tatlı konserve kutusu. Neymiş o? Kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu, Hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Süt konservesi diyordu bir yerde. Hindistan cevizini ben kokonat diyorlar ya. Meyveleri süt konservesi olan bir ağaç şeklinde geçmişti. Risalelerde orada öyle tanıdım. Filipinlere gittiğimizde o Hindistan cevizi bahçelerini bolca gördük, yani onu orada temaşa programları yaptım. Demek ki konserve kutusu, bak hepsi bunların konserve. Aslında bütün meyveler konserve kutusudur. Konserve kutusu. Biz şimdi konserve yaptık ya, yani yazın yapıyoruz işte, kavanozlarda iyice ısıtıyoruz, ağzını sıkıştırıyoruz. İçine hava sızmayınca bozulmuyor. Hiçbir yerde havayla temas etmiyor. Şimdi böyle alın işte mandalinayı böyle, tamam mı, bakın. Eğer bir yerden delinmemişse, yara almamışsa içi taze kalıyor. Yani konserve kutusunu açıyorsun. Dilim dilim yapıştırılmış, paketlenmiş, ambalajlanmış. Daha her dilim ambalajlanmış. Birbirine yapıştırılıp daha kalın bir ambalajın içinde bize sunuluyor. Ya onun için böyle şey yapmazlar, yani mandalinayı dalından böyle çekip koparmazlar. Ben Adana'da 7 yıl bulundum. İlk öğretmenlik hayatım orada geçti, mandalina bahçelerinde. Böyle zaten ağaca çıkman gerekmez, yani yerden toplanır. Tutarsın böyle elinle, makasları vardır onun özel, dibinden kesersin o dalla meyvenin birleştiği yerden. Çünkü böyle çekersen o kapak zedelenir, içine hava sızar, bozulur, yani çabuk bozulur. Konserve kutusunun kapağı açılmış gibi olur. Onun için aylarca o kutu içerisinde kabuk onu beslemeye devam eder, tazeliğini korur. Yani hepsi böyle. Hindistan cevizi, mesela nar dedi değil mi? El marmut da öyledir. Hepsi birer konserve kutusu. Kavun, karpuz da öyledir. Birer ipe takılmış yani. Mesela üzüm tanelerinin her birisi bir konserve kutusu gibidir. Bir salkımda yüzlerce tane var. Değil mi? Onlar da asmaya takılmış. Şimdi bakalım ne diyecek? Tefekkür ettiriyor bize. Eğer onun gizli matbaha-i muciz numasından çıkmasaydı şimdi 40 para ile aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Şu paranın değerli olduğu zamana bakın. 40 para. Yani bir karpuzu demek ki 40 para. 40 para 1 kuruş ediyor. 1 kuruş. 1 kuruşa bir karpuz alıyordun. 1 kuruşa bir nar. Evet.
Hadi şimdi 1 lira diyelim yani. Tamam, 100 kuruş. 100 kuruşa alıyoruz. Yani bir narı, bir portakalı, efendim, bir Hindistan cevizini. Ya. Yani gene ucuz. Eğer insan yapmaya kalksaydı bunu, ya biz yapsaydık, değil mi? Allah yaratmasaydı, bolca bize vermeseydi. Mesela bir narı düşünün, içinde o ince işçilik var yani. Değil mi? Çarşıdan bir tane alıyorsun ama eve gelip açtın mı 1000 tane. 1000 tane, her bir nar tanesi ambalajlanmış, aralarına perdeler konmuş, efendim böyle dizilmiş. Ya. Şimdi bu eğer bu işçiliği biz yapsaydık, yani insan bir narı 100 liraya yiyemezdik. Şimdi 1 liraya yiyorsun. Evet. Evet, bütün istibat. Bütün istibat. Yani şimdi bu hangisi kolay yani? Bunu, ya bir yaratıcı var. Ol deyince her şey olmaya başlıyor. Değil mi? Onun sanatı, sonsuz ilmi var, iradesi var, kudreti var. Değil mi? Sonsuz yaratıcılığıyla her şeyi o yaratıyor. Bizi de o yaratmış. Bizi seviyor. Bu dünya onun misafirhanesi. Misafirlerine böyle türlü türlü hediyeler, yiyecekler sunuyor. Her şeyle kendini onlara tanıtıyor. Kendi eserleriyle, sanatıyla tanıtıyor. Yani şimdi bu mu akla uygun? Değil mi? Daha akla yakın. Bunu kabul etmek mi daha kolay? Yoksa onu yok sayıp bütün bunlar kendi kendine oluyor. Yani toprak, işte toprak, hava, su, sebepler, değil mi? Bunları yapıyor. Yani bunların kendi kendine olduğunu kabul etmek daha zor değil mi? Aklı daha zorlamıyor mu yani? Evet. İşte bütün istibat, akıldan uzaklık, müşkilat, suubet, zorluk, helaket, belki muhaliyet, yani imkansızlık onu tanımamaktadır. Onu tanımamaktadır. Çünkü burada görüyorsun, yani yaptıklarını görüyorsun. Yani kitap var, işte dizilmiş kelimelere harfler, değil mi? Dizilmiş ama bir yazan yok diyorsun yani. Bir katibi yok diyorsun. Yani bu çok zor bir şey ya. İmkansız bir şey. Evet, muhaliyet imkansızlık demek. Bütün akıldan uzaklık, müşkilat, suubet, zorluk, helaket, belki muhaliyet onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor, binler meyvelerin teşekkülü bir meyve gibi suhulet peyda eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, ayrı ayrı kanunla rapt edilse, her bir meyve bütün ağaç kadar müşkilatlı olur. Yani hepsini birisi yapmazsa, o zaman her bir meyve bütün ağaç kadar zor olur, müşkilatlı olur. Birisi yapsa bütün ağacı bir meyve kadar kolay, aynı kanunla ne yapar? Yapar. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar kurulması lazımdır. Değil mi? Yani o askerlerin giydiği kıyafetler var, üniformalar var. Bunlar bir fabrikada, burada bizim Ankara'da dikim evi var, yani askeri dikim evi demişler adına yani. Askerlerin işte elbiseleri dikiliyor orada. Yani belki şimdi daha eskiden beri bizim talebelik yıllarımızda da vardı. Şu andaki durumunu bilmiyorum. Ama böyle bir yerde vardır, bir fabrikadan mesela bütün diyelim düğme fabrikası vardır. Bütün düğmeler orada yapılıyor.
Değil mi? Botlar vardır mesela, asker botları. Bütün hepsi orada yapılıyor. Zaten aynı özellikte yapılıyor. Şimdi böyle olmasa da, yani bir merkezde yapılmasa da, diyelim her asker kendi şeyini, kendi giyeceği kıyafetleri kendi yapmaya kalkışsa, değil mi? Hatta her kışladakiler kendileri yapmaya kalkışsa her işi bırakmaları lazım. Yani bütün işleri zaten onları yapmaya yetmez bütün zamanları. Bu ne kadar zor olur. Yani birlikten kolaylık doğarken çokluktan karışıklık ve zorluk, hatta imkansızlık ortaya çıkıyor. Evet. Son paragraf aynen bu iki misal gibi şu muntazam sarayda, dünya sarayında, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, gittikçe de terakki eden memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı, bütün bu şeylerin, yani sebzelerin, meyvelerin, işte hayvanların, bitkilerin icadı bir tek zata verildiği vakit, yani hepsini sonsuz kudretiyle ol deyince yaratan bir yaratıcı yaratıyor denilerek ona bir tek zata verilirse o kadar kolay olur. O kadar hiffet, hafiflik peyda eder ki gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mebzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki dünya verilse birisi elde edilemez. Yani bunun başka misalleri de veriliyor yani birçok yerde. Mesela bütün ışıklar güneşten geliyor. Değil mi? Güneş bütün aynalarda, camlarda, deniz yüzünde, akarsuyun kabarcıklarında, denizin dalgalarında yansıyan tüm ışıklar bir tek güneşten geliyor. Tamam, gayet kolay olur. Hepsi ona ayna. Bu kabul edilmezse, yani böyle bir kolaylık kabul edilmezse ne yapacaksın? Her birinin ayrı bir güneşi olması lazım. Değil mi? Bu böyle bir zorluğa ve imkansızlığa gitmek zorunda kalıyorsun, maruz kalıyorsun. Evet, demek ki inanmak kolay. Şeyde söylüyor, bu en son 33. söz, 33 pencere. İşte bak diyor, dalalet yolu ne kadar zor, ne kadar tehlikeli. Efendim, ne kadar böyle muhallerle dolu, ne zorun var ki oradan gidiyorsun. Hem bak iman yolu ne kadar kolay ve safalı, oraya gir, kurtul. Rabbimiz bu yolda sabit kadem olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Evet, 10. bürhanda kaldık. 10, 11 ve 12. 12. bürhanlar var. Son 3 bürhan, sonra da 22. sözün 2. makamı mukaddime ile başlayan lemalar var. 12 bürhana karşılık 12 lema. İnşallah bir sonraki derste bürhanları bitiririz. Sonra da lemalara, yani tevhid parıltılarına geçeriz. İmanımızı güçlendirmeye devam ederiz Allah'ın izniyle. Hoşça kalın. Allah'ın yüce kudretine teslim olun.